Güzel bir günden herkese merhaba, ben Figen Ararat. Bugün yine örgülerde hayatınızı kolaylaştıracak bir püf noktasıyla karşınızdayım. Çok güzel böyle yelekler, hırkalar örmek istiyorsunuz ama olay ilik açmaya geldiğinde böyle bir soğuyorsunuz değil mi? Aman şimdi boş ver diyorsunuz. Çünkü ilik açmak zor görünüyor. Neden zor görünüyor? Çünkü bir ilik açıyorsunuz. 2 gün sonra o esniyor. Oradan böyle düğmeler pıt 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 çıkıyor. Veyahut da tam böyle ilik açıyorsunuz, yanlarında böyle anlamsız delikler oluşuyor değil mi? Aslında ilik açmak, düzgün ilik açmak çok kolay. Sadece püf noktalarını bilmeniz lazım. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Hem yatay hem de dikey bir şekilde, çok kolay bir şekilde ilik açacağız. İlik açmayı Nako Cotonella iple göstermek istiyorum size. Çünkü o kadar güzel yelekler, bluzlar, hırkalar örebilirsiniz ki bunları güzel güzel ilikler açabilirsiniz. Çok güzel baharlık, yazlık bir ip. Ben bu rengi kullanacağım, 11318, ama gördüğünüz gibi birçok rengi var. Nasıl bir ip Cotonella? %30 takada polyamit, %70 premium mikro akrilik. Çok dayanıklı, çok yumuşak, çok güzel örgüsü olan bir ip. 3,5-4 numara şişle örülüyor. Örülen örgü de çok düzgün duruyor. Şimdi güzel bir ilik açalım. Böyle hem dikey hem yatay ilik açmayı göstereceğim size en kolay yöntemle. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Bir parça ördüm sizin için, birkaç sırada başlattım. Şimdi öncelikle yatay olan iliğimizi açalım. Şöyle baştan birkaç tane ilmek örüyorum. Nereden başlatmak istiyorsanız. Beş tane ilmek ördüm. Şimdi 2 tane ilmeği beraber örüp kesiyorum. Hangi düğmeyi kullanacaksınız o ölçüde bir delik oluşturacaksınız. Şöyle ben 3 tane ilmek eksiltiyorum. Şöyle ikişer ikişer örüp 2 tane eksilttim. Üçüncüyü de eksiltiyorum. Bence bu aralık bir düğme için gayet güzel, orta boy bir düğme için. Şimdi sonuna kadar örüyorum ilmeklerime. 3 tane ilmek eksilttik. Boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi o eksilttiğim kısma gelene kadar tüm ilmekleri örüyorum. Eksilttiğim kısma geldim. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Diğer şişe geçmiyorum. Ve eksiltmiş olduğum ilmek kadar ilmek çıkartacağım. Şuradan şöyle ilmeğe şişimi geçiriyorum. Arkadan bir tane ilmek örüyorum ve şişime takıyorum. Bir tane arttırdım. İkinciyi arttırıyorum. Ve üçüncüyü arttırıyorum. 3 tane ilmek eksiltmiştim. Bir tane ilmek fazla arttırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Şimdi anlayacaksınız. Bir tane ilmek fazladan arttırıyorum. 4 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Şimdi tekrar döndürüyorum şişlerimi. Diğer şişteki ilmekle sonuncu attığım 4. ilmeği birlikte örüyorum. Birlikte örünce boşluk oluşmuyor böylece. Onun için bir tane ilmek fazla atıyorum. İkisini beraber örüyorum. Böylece hiçbir potluk olmadan harika bir şekilde ilmeklerimi atmış oluyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi diğer tarafta iliği açtığım yere kadar örüyorum tüm ilmekleri. Ördüm. Arttırdığım ilmekleri örüyorum şimdi. 3 tane ilmek kesmiştim. 4 tane ilmek arttırdım. 4. ilmekle diğer şişteki ilmeği beraber ördüm. Bu yüzde de arttırmış olduğum 3 tane ilmeği ördüm. Şimdi görüyorsunuz, bakın gayet güzel bir ilik oluştu. Şimdi sonuna kadar öreyim. Şöyle bir sıra daha öreyim. Çok daha net görebileceksiniz. Şöyle birkaç sıra ördüm. Bakın harika bir şekilde yatay iliğimiz oluşmuş oldu. Şuradan şöyle düğmeyi geçirdiğimizde
Bakın çok güzel, çok kolay bir şekilde iliğimizi açmış olduk. Şöyle orta boy bir düğme için bu ilik yeterli. Çok fazla da büyütmeyin çünkü sonra esneme yapar. Ama düğmeniz çok büyükse 3 değil 4 ilmek kesersiniz. İşte yatay ilik böyle açılıyor. Şimdi sıra geldi dikey iliğe. O da çok kolay. Şimdi iliği açacağımız yere kadar baştan ilmeklerimizi örelim. Bir tane ilmek ördüm. Şimdi iliği açacağım yere geldim. Ne yapıyorum? Diğer şişe geçmiyorum. Şişlerimi şöyle terse çeviriyorum. Diğer tarafta kalan ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Ne kadar ilik açacaksam, şimdi bunu yatayda nasıl yapmıştık? 3 tane ilmeği kesmiştik. Şimdi de 3 sıra, yani böyle 3 kere dönecek şekilde diğer taraftan şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi döndüm. İlmekleri örüyorum. Aslında burada hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Kendi kendine o ilik yeri oluşuyor. Bakın. Diğer şişe geçmiyorum. Tekrar dönüyorum. Bu ikinci dönüş olmuş oldu. Sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi yine iliği açtığımız yere kadar öreceğim. Ve 3 tane yapalım. Tekrar dönüyorum. Üçüncü dönüş oldu. Aynen yatayda yaptığım gibi 3 ilmek eksiltmiştim. Bunda da 3 kere dönmüş oluyorum. Sonuna kadar örelim tüm ilmekleri. Şimdi iliği açtığım yere kadar örüyorum tüm ilmeklerimi. Sağ tarafını oluşturduk iliğimizin. Şimdi sol tarafa geçeceğim. Ama tabii ki sıra farkı oluştu, boyut farkı oluştu. Sola direkt geçemiyorum. İp de sağ tarafta kaldı gördüğünüz gibi. Normalde ipi buradan kesiyorlar, hemen sol tarafa bağlıyorlar. Buna hiç gerek yok. Şimdi size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Şişime şöyle 3 kere döndüysek, 3 kere ipimi içeriden şöyle dıştan dolayıyorum şişime. Kaç kere döndüysek. 3 kere döndük, 3 kere ipimi şişe doladım. Şimdi diğer ilmekleri gayet güzel örüyorum. Neden ipi doladığımı şimdi çok daha net anlayacaksınız biraz sonra. Şöyle sağ taraftan ilik kısmına gelene kadar yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Bakın doladığım ilmeğe geldim. Son ilmeği ve doladığım ipi birlikte örüyorum. Bakın bir sıra 60 gibi oldu. 2 tane kaldı. Şimdi yine aynı tarafta yaptığım gibi 3 kere döneceğim. 3 kere diğer tarafı örmüş olacağım. Şimdi sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Diğer taraftan yine iliğe kadar geliyorum. Son ilmeğe kadar. Son ilmeği ve doladığım ikinci ilmeği beraber örüyorum. Bakın nasıl muntazam bir şekilde gidiyor. İşte doladığım ilmekler, doladığım ipler işte bu işe yarıyor. Hiç ipi kopartmaya, tekrar bağlamaya gerek duymadan aynı seviyeye gelebiliyoruz. O yüzden kaç kere döndüysek o kadar ipi doluyoruz. Bakın son sıraya geldim. Şimdi yine iliğe kadar örüyorum. Son ilmeği ve son doladığım ipi beraber örüyorum. İşte gördüğünüz gibi ilik sağ taraftan ve sol taraftan da oluştu. Şimdi son kez
sıranın sonuna kadar döndürüp öreceğim. İlik yerine kadar geldim. Şimdi diğer şişe geçebilirim. Sağ taraf ve sol taraf eşit bir şekilde ilerledi ve delik kendiliğinden oluştu. İşte dikey ilik açmak da bu kadar kolay. Gerçekten görüyorsunuz. Hiç ilmek eksiltmedik. Hiç ip değiştirmedik. Ve dikey bir şekilde, düzgün bir şekilde iliğimiz açılmış oldu. Bakın. Çok güzel bir şekilde iki tarafta ilerledi. Şimdi birkaç sıra öreyim. Çok daha net iliği görebileceksiniz. İşte hem yatay hem dikey iki tane iliğim de hazır oldu. Çok basit bir şekilde yaptık. 3 sıra gittik, 3 tane doladık. Diğer tarafa geçtik ve o 3 sırayı da tekrar diğer tarafta ördük. Ve iliğimiz hazır oldu. Düğmemiz de gayet güzel geçiyor. İşte gördüğünüz gibi çok kolay. İşte gördüğünüz gibi ilik açmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde ve püf noktalarında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.